Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, yine çok güzel bir model başladım sizlere. Şöyle örümcekli küp şeker modeli. Modelden de anladığınız gibi örümceklerden ve şöyle fıstıklardan oluşan çok güzel bir model. Modelim 38-40 bedene rahatlıkla olur. Eğer daha fazla beden büyütmek istiyorsanız, büyük beden örmek istiyorsanız şöyle bir model e, artırarak bedeninizi kurabilirsiniz. Alt kısma ben 26 sıra trabzan yaptım. Buraya 8 adet trabzan yaptım. Siz 9-10 da yapabilirsiniz. Sizin isteğinize kalmış. Alt kısmın lastiğini 9-10 da yapabilirsiniz. 38-40 bedene uyumlu olur dediğim gibi. Tığım şöyle göstereyim. 1,40 milim. İnce bir tığ. İpim ise şöyle renk numarası K1873 ince iplerden, her zaman kullandığımız ince iplerden. Modelimizi şöyle kenara alalım. Şöyle aynı incelikte hardal sarısı ipten modelimize başlayalım. Öncelikle ilmeğimizi alalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çektim. 1 2 3 4 tane de kenar kısma zincir çektim. Şu şekilde ilmeğimi, zincirlerimi çevirdim. Tam dibindeki, bakın tam dibindeki zincirin tırtıklı yerinden, yani zincir çektiğimiz yerin şöyle düz tarafından değil tırtıklı tarafından bu şekilde bir trabzan yaptım. 1 2 3 defa da çekiyorum trabzanımı. Tekrar tığımı doladım. Yanındaki tırtıklı kısmı şöyle yakından çekeyim. Bakın şuradaki tırtıklı kısımlara batalım ki düz bir görüntü olsun, boşluk durmasın. Yine 1 2 3 defa da çektim. Tığımı doladım. Yine tırtıklı kısımdan batarak 1 2 3 defa da trabzanımı çekiyorum. Buradaki zinciri saymadan istediğiniz kadar 9 10, alt kısmın lastiği size kalmış, trabzan yapabilirsiniz. Biz şimdi 9 adet trabzanımızı bu şekilde yapalım. Bakın alt kısmı şu şekilde duruyor. Şöyle düz bir görüntüsü oluyor. Yine devam edelim. 3 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Yine alt kısımdan tırtıklarından batıyorum. 3 defa da çekiyorum trabzanımı. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane daha yapalım. 10 tane, bakın 10 tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 4 zincir çektim. Burası elinizin ayarına göre 3 veya 4 zincir çekebilirsiniz. Tığımı doladım. Zinciri saymadığımız için zincirin dibindeki trabzan boşluğuna, tepe boşluğuna batıyorum. Yine 3 defa da çekiyorum. Yine trabzanların tepelerine batarak aynı trabzanları devam ediyorum. Aşağıya kaç tane trabzan yaptıysak üstüne de o kadar trabzan yapıyorum. Biz 10 tane trabzan yaptık. Buraya da üst kısma da yine 10 adet trabzan yapacağız.
Trabzanın tepe noktasına battım. Yine bakın burada 10 adet trabzanımız oldu. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Trabzanı saymıyorum. Pardon, zinciri saymıyorum. Yine trabzanın tepe noktalarına batarak devam ediyorum. Bu şekilde alt kısma 26 sıra trabzan yapalım. Bu şekilde 3 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Siz 2 defada da çekebilirsiniz elinizin ayarına göre. Evet. Bakın 3 sıra oldu. 1, 2, 3 sıra oldu. Bu şekilde 26 sıraya tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi 26 sıraya tamamladım. 26 sıra ördükten sonra üst kısma modeli kurmaya başlıyorum. Modelimi kurmadan önce sizden ufak bir ricam var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da aktif ederseniz gönderdiğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Abonelik tamamen ücretsizdir. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Tam bakın trabzanın, şuradaki trabzanın, bir tane trabzanın üstüne 1, 2, 3 defa da çekerek aynı boşluğa 2 adet trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Bakın trabzanı battığımız boşluğa da bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincir boşluğuna 2 adet trabzan yapıyorum. Beş oldu. Bir tane daha yapıyorum buraya. 6. Bir tane zincir boşluğuna, bakın trabzan boşluğuna 7 oldu. Buradaki trabzan boşluğuna da batıyorum. 8 ve 9 oldu. Şöyle. Bir zincir çektim. Buradaki 3 tane, bakın 1, 2, 3 tane modelimizi biz yaka için ayırmış olduk bu şekilde. Bir zincir çektim. Şöyle çok büyük olmayacak, çok da ufak olmayacak şekilde bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Bir tanesini boş bırakıyorum. Şuradaki, bakın şu aralara batacağız. Bir sık iğne ile buraya batıp kapattım. Bir zincir çektim. Yine şu şekilde ilmeğimi hafif şu şekilde çekerek içinden geçirdim. Şu şekilde kapatarak bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine hafif ilmeğimi kaldırdım. Zincir çeker gibi bu şekilde yine bir örümcek yaptım. 2 tane örümceği yaptım. Şimdi bir iki tanesini boş bırakıyorum. Bakın bir iki tanesini boş bırakıyorum. Şuradaki boşluğa kapatıyorum bu şekilde sık iğne ile. Yine bir zincir çektim. Hafif ilmeğimi kaldırıp arasından geçiriyorum. Yine bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine iki tanesini boş bırakıyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincirle sıkılıyorum. Hafif ilmeğimi kaldırdım, arasından geçirdim. Yine sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Kaldırdım ilmeğimi, yine arasından geçirdim. Sık iğne ile kapattım. Bu şekilde ilk sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bir tane daha göstereyim. Bir zincir, yine ilmeğimi hafif kaldırdım. Bakın bu şekilde
2 tane boşluğu bırakıyorum. Trabzan boşluğunu şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet hanımlar, şöyle göstereyim. Sıra sonuna kadar ördüm. Başta bir tane şöyle yarım yapmıştık. Sonda da bir tane yine bakın yarım yapacağız. İlmeğimi hafif kaldırdım. Arasından ilmeğimi geçirdim. Sık iğne ile kapattım. Tığımı doladım. Bu sonda kalan trabzana kenar trabzan yapacağız. Şu iki ilmeğin arasına bir trabzan yaptım. Bir tanesine zincir boşluğuna yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Burası ekleme yeri olduğu için 3 tane trabzan yaptım. 10 tane bütün yaptık. Başlara da birer tane yarım örümcek yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımı doladım. Tam dibine yine 3 adet trabzan yapıyorum. Kesinlikle buradaki zincirleri saymıyoruz. Yine 3 adet trabzan yaptım bakın. Şimdi bir zincir çektim. Hafif ilmeğimi kaldırıp içinden geçirdim. Bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek daha yaptım. Sıkılayıp kapattım. Şimdi önde gelen örümceğin üstüne, şuradaki boşluğuna, bakın zaten belli oluyor. Şurada bir boşluk var. Boşluğuna batarak sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Şimdi buradaki örümceğin üstüne bakın iki tane ilmeğim üst tarafta, bir tane de alt tarafta var. Örümceğin içine bir iki defa ilmek aldım. Şu şekilde fıstık gibi yaptım. Bir iki defa da kapattım. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa bir iki. Yine bir fıstık yaptım. İki defa da kapattım. Tığımı doladım. Yine aynı noktaya bir doladım. 2 1 2 defa da kapattım. 3 defa fıstık yaptık şu şekilde. Yanındaki örümceğin tepe noktasına sabitliyorum. Zaten buralarda boşlukları var. Buraya sık iğne ile sabitledim. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. Bir zincir çektim. Araya bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek daha yaptım. Bir zincir çektim. Zinciri hep çekelim örümceklerin devamındaki. Burada bir açılma olmasın. Önde gelen örümceğin tepe boşluğuna yine batıyorum. Şu şekilde. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı örümcek boşluğuna bir, yine aynı noktaya iki defa da şöyle bir fıstık yaptım. Bir iki defa da çektim. Yine tığımı doladım. Aynı noktaya bir iki fıstık yaptım. Bir iki defa da çektim. Yine aynı noktaya bir iki defa da çekerek doldurdum. Doldurduğum fıstığımı da iki defa da çektim, kapattım. Yine şöyle 3 defa doldurmuş olduk. Yine yanındaki örümceğin tepe boşluğuna batıyorum. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif kaldırdım. İçinden geçirip sık iğne ile kapattım. Bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Yine örümcek yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine buraya örümceğin tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile kapatıp 1
2, 3, 4 zincir çektim. Bakın görüntümüz bu şekilde. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayıp yakaya kadar örelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi yaka kısma kadar ördüm. 5 adet model kurduk. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi yakayı da beraber yapalım yine. Örümceğimi şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi hafif kaldırdım yine. Bir zincirle sabitledim. Yakaya yarım örümcek yapmıştık. Yine yakadaki trabzanları yapıyorum. Yine 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Bir doluyorum. Bu şekilde yakadaki trabzanlarımı örüyorum. İki, 4, 6, 8, 9 adet trabzan yapmışız yakaya. 2, 3, 4 zincir çektim. Geriye döndüm. Tığımı doladım. Zinciri saymıyorum. Tam dibindeki trabzanın tepe noktasına batıp trabzanlarıma devam ediyorum. Örüyorum. Bu şekilde başladığım modellerimi bedenli yapmaya başlamaya çalışıyorum ki sizlere kolaylık olsun. Kenardaki yaka patındaki trabzanlarımı ördüm. Bir zincirimi çektim. Bir zincir çektikten sonra yine örümceğimi örüyorum. Bir zincir çektim. Bir tane örümceğimi yaptım. Bakın. Buradaki 2 tane örümcek yapmıştık. Tam tepe noktasına batıyorum. Şöyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi bir önceki sırada yapmış olduğumuz bu fıstıkların yanındaki sağına ve soluna yine örümceğin içine batıyorum. Yine buraya da fıstık yapıyorum. 2 defa da çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki örümceğin içine batıyorum. 2 kere yine 3 defa aynı işlemi uygulayarak fıstık yaptık. Bakın. Şuradaki bir önceki sırada yapmış olduğumuz fıstığımızın tepe noktasına batıyorum. Tam zincirin tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bu sefer buradaki bakın şurada bir boşluk var. Zincir çekmiştik. Buraya fıstığımızı yapıyorum. Tığımı doladım. 2 defa. 1, 2 defa da çekiyorum. Yine tığımı doladım. 1, 2 defa fıstığımı yapıyorum. Şu şekilde fıstığımı yaptım. Buradaki örümceğin tepe noktasına batıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2'ye çıkardık buradaki modelimizi. Bu sırada fıstığımızın sağına soluna bu sıramızda her tarafa bu şekilde modelimizi devam ediyoruz. Her örümceğin tepesine batıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Bu şekilde. Yine buradaki zincirin tepe noktasına sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buradaki zincir boşluğunu batıyorum. 2 defa. Tığımı doladım. 1, 2,
Yine fıstığımı yaptım. Şuradaki örümceğin tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Her örümceğin tepesine bu şekilde dolduralım. Evet hanımlar, şu şekilde sıra sonuna kadar ördüm. Yakayla en sondaki şurası hariç her tarafa bu şekilde modelimi uyguladım. Şimdi buraya da bir zincirimi çektim. Bir tane trabzan yaptım. Sıkılayıp kenardaki trabzanlarımı örüyorum. 3 adet trabzan yaptık kenara. Yine 3 adet trabzanımı ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim, geriye döndüm. Buradaki zinciri saymıyorum. Tam dibindeki boşluktan yine 3 adet trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Yine ilmeğimi hafif uzatarak içinden geçirdim. Bir sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi hafif kaldırdım. Bu şekilde peş peşe 2 tane trabzan yaptım. Şuradaki yapmış olduğumuz modelimizin zincir boşluğuna batıyorum. Modelimizi bir yaptık. Sonra 2'ye çıkardık. Bu sefer yine tek model yapacağız. 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şurada görmüş olduğunuz zincir boşluğuna. Şurada. Yine 1 2 2 defa da çektim. Yine aynı noktaya 1 2 yine aynı noktaya 1 2 bu şekilde modelimi ördüm. Buradaki zincir boşluğuna sık iğne ile batıp kapattım. Bakın bir tane modelimiz oluşmuş oldu. Bir zincirle kapattım. Yine ilmeğimi hafif uzatarak içinden geçirdim. Sık iğne ile kapatıp bir zincir çektim. Bu şekilde örümceklerimizi yaptım. 2 tane örümceğimi yine yaptım. Bu sefer buradaki bir sonraki bakın modelin tepe boşluğuna batarak 1 2 3 4 zincir çektim. Yine zincir boşluğuna 1 2 yine aynı noktaya 1 2 tığımı doladım. Yine aynı noktaya modelimi kuruyorum. Buradaki araya yaptık modelimizi. Zincir boşluğuna sık iğne ile batıp kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. İkinci modelimizi de bu şekilde kurmuş olduk. Bir tane daha göstereyim. Bir tane örümcek yaptım. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir, bir örümcek daha yaptım. Bu şekilde kapattım. Bir zincir. Yine zincirin boşluğuna batıp sabitledim. 4 zincir, tığımı doladım. Buradaki zincir boşluğuna 1 2 defa da çekerek bir badem yaptım. Yine aynı noktaya 1 2 defa çekerek bir badem yaptım. Yine aynı noktaya batarak bir badem yaptım. 3 kere bu şekilde doldurmuş oldum. Yanındaki zincir boşluğuna sık iğne ile batıyorum ve kapattım. Bir zincir çektim. Bakın modelimizi 3 tane modelimizi bu şekilde kapattım. Kalan modellerimi de bu şekilde kapatıp sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, sırayı bu şekilde tamamladım. 5 tane modelimizi bu şekilde tamamladım. Yakaya geldim. Yine bir örümcek yaptım. Bir sık iğne yaptım. Bir zincir. Yine yanına devamına bir örümcek daha yaptım. Bir zincir çektim. Tığımı dolayıp yakadaki
trabzanlarımı örüyorum. Şimdi yakadaki trabzanları örüp döneyim. Şöyle vaktinizi almamak için sadece yakadaki trabzanlarımı ördüm. Bir zincir çektim. Yine örümceğimi yapıyorum buraya. Bir örümcek yaptım. Şuradaki örümceğin tepe noktasına batarak şöyle sabitledim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü oldu. Şimdi modellerimiz, ilk sıramız, modelimizin ilk sırası bu şekilde tamamlanmış oldu. 5 tane modelimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi yarım bir tane örümceğimi yaptım. İlk sıramıza döndük. İlk sırada yarım trabzanımı ilk başta yaptık. Daha sonra 2-2 devam ettik. Şimdi ilk sıranın tekrarını yapıyoruz. Yine bir örümceğimi yaptım. Devamına bir örümcek daha yaptım. Kapattım. Buradaki zincir boşluğuna, tam tepe noktasına şu şekilde bir örümcek yaptım. Bir zincir çektim. Birinci örümceğimi yaptım. Sıkıladım bir zincir ile. Yine aynı şekilde bir örümcek daha yaptım. Buradaki örümceğimin tepe noktasına batarak sık iğne ile kapattım. Bir zincir. Yine örümcekleri yapıyorum. 2 tane örümceğimi bir zincir çekerek bu şekilde şöyle şu şekilde şöyle bakın, bu şekilde yine ilk sıraya dönmüş olduk. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Yine devamını birlikte modelimizi başlayalım. Evet, sıra sonuna kadar gördüğünüz gibi örümceklerimi yaptım. Yine 2 tane örümceğimi yaptım. Bir zincirle sıkıladım. Bir tane örümceğimi hem yaka kısmında hem de yan kısmında yapmış olduk. Şu şekilde. Yine burada kalan trabzanlarımı örüyorum. 3 adet trabzan yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim. Modelimi geriye çevirdim. Bakın bu şekilde modelimizin ikinci modelimizi başlayacağız bu şekilde. Kenardaki trabzanlarımı örüyorum. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek sıkıladım. Yanına bir örümcek daha yaptım. Bir zincir çektim. Yani ilk başta ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Modelimin üstüne yine modeller kurup bu şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde örümceğimi sabitledim. Sık iğne ile 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın ilk sırada örümceğimizin tepesine şuradaki 2 ilmek yukarıya, bir tane ilmek de aşağı kalmıştı. Boşluğa yine bir kesme şeker modeliymiş bu. Örümcekli kesme şeker modeli. Bu şekilde bademlerimi yapıyorum. İlk modelimi bu şekilde yaptım. Örümceğimizin tepe noktasına batarak sabitledim. Bir zincir çektim. Yine ilmeğimi hafif kaldırdım. Bir örümcek, yanına bir örümcek daha yaptım. Buradaki örümceğin tepe noktasına batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, tığımı doladım. Yine örümceğimin arasına girerek badem yaptım. 2 tane, bir doladım, 2 defa da çektim, tığımı doladım, 1 2 defa da çekip kapattım. Örümceğimin tepe noktasına batıyorum, sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Bakın yine ilk sırada ne yapmışsak aynı şekilde burada da aynısını uyguladık. Modelimi bu şekilde tamamlayacağız. Devam edeceğiz. Bu ikinci modeli de sıra sonuna kadar devam edeyim. Modelimi de tekrar edip aynı şekilde öreyim.
sonucuna hep beraber bakalım. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi ikinci modeli de ben ördüm. Zaten model bundan sonra birbirinin tekrarı. İlk sıradan bu şekilde başlayarak modelimizi devam ettireceksiniz. Güzel bir model başladık yine beraber. Çok hoş bir model, çok güzel bir model. Dilediğiniz renkli iplerden yapabileceğiniz harika bir model. Bugünlük de bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.